Herkese merhaba arkadaşlar. GRC kanalına hoş geldiniz. Ben Neciziski. Uzun bir aranın ardından tekrar bir inceleme videosu ile birlikteyiz. Ve bugün incelemesini yapacağımız oyunun adı The Ascent. The Ascent 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkışını yapmış olan Neon Giant tarafından geliştirilen, yayıncılığını Curve Digital'in üstlenmiş olduğu cyberpunk bir evrende geçen izometrik bakış açısına sahip, tek başınıza veya 4 kişiye kadar birlikte deneyimleyebileceğiniz bir aksiyon RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Geliştirici ekibin yalnızca 11 kişiden oluştuğunu göz önünde bulunduracak olursak da oyunun bağımsız bir yapım olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O halde her zaman olduğu gibi oyunumuzu hikayesi, oynanışı ve grafiksel yönlerini ele alarak değerlendirmeye alalım ve biraz da oyunun sunduğu teknik performansına değinelim. İlk olarak hikaye kısmından başlayacak olursak, oyunumuz özellikle Cyberpunk 2077'den sonra birçoğumuzun artık aşina olduğu bir Cyberpunk evreninde geçmekte. Bilimin ve teknolojinin oldukça ilerlediği, insan kapasitesinin sağlanan teknolojik implantasyonlar ile her anlamda üst seviyelere çıktığı, medeniyetler arasındaki etkileşimin gezegenler arası etkileşim seviyesine ulaştığı ve bölgelerin veya devletlerin büyük şirketler tarafından yönetildiği, ancak bu gelişmişlik seviyesinin toplumun her kesiminde pek de yararlı olmadığı bir evrende geçiyor The Ascent. Oyuna ismini veren The Ascent grubu, Veles gezegeninde bulunan ve herkesi kontrol eden, gezegendeki işleyişi sağlayan bir örgüt veya şirket olarak karşımıza çıkmakta. Ancak oyunun hemen başında bilinmeyen bir sebepten dolayı çöken The Ascent grubu, gezegende kaosun ve karmaşanın hüküm sürmesine yol açıyor. Şirketin kontrolü kaybetmesi sonucunda bölge bölge karantina altına alınan şehirler ve The Ascent grubundan sonra kontrolü bölgesel olarak ele geçirmek isteyen örgütler çoğu zaman zor kullanarak ortamdaki kaostan faydalanmaya çalışıyor. Biz de yaşadığımız bu evrende belirli sözleşmeler aracılığı ile farklı gruplar için istekleri doğrultusunda tetikçilik yapan bir paralı askeriz diyebilirim sanırım. Oyun boyunca hikaye gereği belirli kişilerin veya grupların hedef gösterdiği insanları öldürüyor veya zaman zaman da onların ayak işlerini yapıyoruz. Yaşanılan bu kaos ve karmaşa içerisindeki yegane amacımız ise bir yandan cebimizi doldururken diğer yandan da ortamdaki karmaşadan faydalanarak bulunduğumuz konumu mevkisel anlamda yükseltmek ve tanınır bir tetikçi, hatta bir işveren konumuna gelmeye çalışmak. Yani Game of Thrones'taki abimiz Lord Baelish'in de dediği gibi kaos bir merdivendir, çıkmasını bilene güzeldir felsefesini benimsemeye çalışan bir karakterin kontrolünü ele aldığımız bir oyun olduğunu söylemek mümkün The Ascent'in. Hikaye anlamında cyberpunk bir evrende geçen her oyunda görebileceğiniz şeyleri barındırıyor diyebilirim oyunumuz için. Her ne kadar görebileceğimiz birçok şey zaman zaman klişe, zaman zaman da aşina olduğumuz veya öyle ya da böyle tahmin edebileceğimiz bir olay örgüsüne sahip olsa da atmosfer ve olayların işlenişi bakımından oldukça başarılı bir iş ortaya konulduğunu söyleyebilirim. Oyundaki hikaye ve bu hikayenin işlenişi birçok noktada oynanış kısmına zemin hazırlamak için yapılmış hissiyatı verse de kesinlikle üstünkörü bir şekilde geçilmemiş. Özellikle ana hikayelerde eklenen ara sahneler ve seslendirmeler geliştirici ekibin hikaye anlamında da oyuncuya bir şeyler aktarmak istediği hissiyatını başarılı bir şekilde veriyor. İzometrik bakış açısıyla oynadığınız ve ilk bakışta aksiyon tarafıyla ön planda olmak isteyen bir oyun gibi dursa da The Ascent işin hikaye tarafını da kesinlikle göz ardı etmeyen, bağımsız bir yapım için oldukça başarılı ve tutarlı bir olay örgüsüne sahip olan, bir o kadar da tatmin edici uzunluktaki bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye tarafı için olumsuz anlamda söyleyebileceğim şey ise muhtemelen takip etmesinin zor olduğu ve daha önce işlenmemiş bir hikayeyi işlemediği, bu sebepten de yer yer sıkıcı hissettirebildiği olabilir. Genel olarak baktığımızda benim için ortalama, fakat hikayeden beklentinize göre ortalamanın bir tık altında veya üstünde bir yapım ile karşılaşmanız mümkün. Evet, o halde gelelim oynanış kısmına. Oyunumuz başta da belirttiğim gibi izometrik bakış açısıyla oynanan bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda karakterimizin kullanabildiği birincil ve ikincil olmak üzere iki farklı silah slotu bulunuyor, ancak bu slotlara istediğiniz silah tipini koyabiliyorsunuz. Yani Destiny'de olduğu gibi ağır hasar veren silahlar illa ikinci slotta, pistol, tabanca ilk slotta olacak gibi bir durum söz konusu değil. Birincil ve ikincil olarak bulunan ve aralarında oyun sırasında hızlı geçişler yapabildiğiniz bu silahların hangileri olacağı tamamıyla sizin oynanış zevkinize ve içinizde bulunduğunuz düşman grubunun taktiksel gereksinimlerine bağlı olarak değişiyor. Oyunda kullanabildiğimiz silahların çeşitliliğinin de oldukça yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Assault Rifle'dan pompalı tüfeğe, sniper'dan minigun'a, akıllı mermili silahlara kadar birçok çeşitli silah tipiyle düşmanlarınıza korku salabiliyorsunuz. Bu silahları gerekli materyallerin varlığında geliştirebiliyor ve verdikleri hasarı da arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunumuz bir RPG olduğu için
giyebildiğimiz kask veya gözlük çeşitleri, ceket veya tişörtler ve pantolonlar ile karakterimizin çeşitli özelliklerini geliştirebiliyoruz. Yine oyunda bulunan seviye sistemiyle veya çevreden kazandığınız yetenek puanları ile de karakterinizin statlarını geliştirebiliyorsunuz. Tüm bunlar oyunun RPG yönünü oldukça başarılı bir şekilde yansıtıyor. Bunlara ek olarak oyunda aynı anda kullanabileceğimiz iki farklı yeteneğimiz ve bir adet taktiksel aracımız bulunmakta. Yetenek olarak kullanabildiğimiz beceriler oyunda augmentation olarak karşımıza çıkıyor ve ölümcül bir yumruk atmadan düşmanlarınızın üzerine zıplayarak alan hasarı vermeye, hatta sırtınızdan çıkan roketlerle düşmanlarınızı paramparça etmeye kadar birçok havalı ve etkili yetenek oyunda bulunmakta. Taktiksel araçlar ise aslında oyunda karakterimizin ultisiymiş gibi bir konumda bulunsa da etkinlik seviyesi olarak yetenek kısmında kullanabileceğiniz becerilerden üstün veya etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Daha çok isminin de hakkını veren cinsten içinde bulunduğunuz duruma göre taktiksel anlamda işinize yarayabilecek ve her taktiksel becerinin her durumda o kadar etkili olmadığı, ancak doğru düşmana veya düşman grubuna karşı kullanıldığında zorluk seviyesini bir anda kolaya almışsınız hissiyatı verip işleri sizin için kolaylaştırarak oyunu oynamanızı sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki düşman çeşitliliği ve boss savaşları da gayet tatmin edici seviyede tutulmuş. Yakın mesafe düşmanlarından uzak mesafe ateşli silah kullanan düşmanlara kadar size mücadele hissiyatını güzel bir şekilde aktarmayı başarıyor oyun. Kısacası oyunumuzun oynanış kısmı çeşitlilik anlamında gayet yeterli seviyede ve oyundaki vuruş hissiyatı, siper ateş mantığı ve oynanış keyfi ortalamanın bir hayli üzerinde. Ancak oyunun oynanış kısmı ile ilgili ufak tefek sıkıntıları var ve bu durum zaman zaman can sıkabiliyor. Oynanış tarafındaki ilk eksi bana kalırsa oynanışın kendini 5-6 saat sonrasında tekrar eden bir yapıya büründürmesi oluyor. Özellikle ana görevlerin bu kadar benzer şekilde oyuncuya sunulmasının bende biraz hayal kırıklığı yarattığını söylemeliyim. Bir noktadan sonra aynı boss savaşını tekrar yapmanın, aynı düşman grupları ile aynı yerde sürekli kapışmanın oynanış tarafının sıkıcılaşmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Oyunun barındırdığı core mekanikleri bir hayli zevkli olduğu için bu durum oynanışı hiçbir zaman çekilmez hale getirmese de yer yer oyundaki anlamsız zorluk artışıyla birleşince can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Bir diğer eksi ise oyundaki kamera açısından yani perspektiften kaynaklanan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun karakter nişan aldığında siper üstünden ateş etmenizi sağlayacak veya düşmanların üst gövdelerini ateş edebilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış. Nişan almadan ateş ettiğiniz takdirde siper arkasından ateş edemiyorsunuz ve aynı şekilde boyu kısa olan ya da eğilmiş düşmanları vurabilmek için nişan almadan ateş etmeniz gerekiyor. Özellikle yapay zekanın sizi siperden çıkartıp hareketli olmaya zorlayarak mücadele hissiyatını vermek için elinde sniper bile olsa ağzınızın içine kadar girmeye çalıştığı ve bu durumun Doom-vari kalabalık düşman grupları ile savaşırken yaşanması durumunda ortada perspektif denen bir şey kalmıyor maalesef. O karmaşa içinde kendi karakterinizin bile eğilip eğilmediğini anlamak güçleşiyor ve bu durum düşmanları vurmayı zorlaştırdığı gibi yer yer can sıkacak seviyesinden oynanış zevkini baltalayacak noktalara yaklaşabiliyor. Ancak bunlar dışında oynanış kısmında eksi sayılabilecek bir durum kesinlikle söz konusu değil. Oyunun başarılı bir şekilde yaptığı onlarca şey var ve bu durumda sizi oynamaya devam ettirecek seviyede başarılı bir şekilde geliştirilmiş durumda. Oyunun silah mekaniklerinden çatışma hissiyatına oldukça tatmin edici bir yapısı var oynanış anlamında. Bahsettiğim eksiler yer yer tat kaçırsa bile oynanış zevkinin oyunun genelinde çok ağır bastığını söyleyebilirim. Oyunun grafiklerinden bahsedecek olursak da sanırım izometrik oyunlar içerisinde son zamanlarda oynadığım en iyi grafiklere sahip oyun olduğunu söyleyebilirim The Ascent'in. Oyunun cyberpunk atmosferinin ihtişamı grafiklerin kalitesiyle birleşince oyunda sadece gezmek ve yaşayan dünyayı deneyimlemek istediğiniz anlar ve manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Atmosferin bu denli başarılı bir şekilde yapılmış olması size ayrıca yaşayan bir dünya hissiyatını da sonuna kadar veriyor. Gerek NPC'lerin kendi aralarında kurdukları diyaloglar ile gerek bir alandan geçerken yaptıkları rutin işlere tanık olarak gördüklerim ve deneyimlediklerim yaşayan dünya hissiyatını şu harika atmosfer ve grafik kalitesiyle birleşince o kadar şahane bir şekilde aktarıyor ki oyuncuya, tek kelimeyle mükemmel. Son olarak da oyunun teknik performansı ile ilgili bahsedilmesi gereken birkaç şey olduğunu düşünüyorum. İlk olarak oyunun konsol tarafındaki performansı hakkında bir fikrim yok ancak herhangi bir şikayet de duymadım. Fakat ilginç bir şekilde oyunun Steam versiyonu ve Game Pass versiyonu arasında ufak tefek teknik farklar bulunmakta. Maalesef ki oyunun Game Pass versiyonunda zaman zaman FPS dropları yaşanıyor ve DLSS teknolojisi bulunmamakta. Bu durumun sebebini tam olarak bilmiyor olsam da oyun zevkini baltaladığını asla söyleyemem. Game Pass versiyonunda yaşanabilecek olası bug, glitch veya FPS drop gibi sorunların hepsi oldukça küçük ve anlık sorunlar olarak karşıma çıktı ve oynanış zevkimi hiçbir şekilde etkilemedi.
Genel olarak bu kadar az kişinin elinden çıkmış olan başarılı ve bir o kadar da oynaması zevkli bir oyun The Ascent. Game Pass'in hem bilgisayar hem de Xbox tarafında mevcut olan oyunun abonelik sistemiyle aylık 30 lira karşılığında oynanabiliyor olması gülünç seviyesinde güzel. İlk defa bir oyunun ederinin kesinlikle çok daha fazlası olduğunu düşünmeme rağmen ülkemizde bu kadar ucuza ulaşılabiliyor olduğunu görüyorum. Hali hazırda Game Pass aboneliğiniz varsa mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim Cyberpunk evrenini seviyorsanız veya Cyberpunk 2077'den hayal kırıklığıyla ayrılıp o beklediğiniz atmosferi hala arıyorsanız The Ascent'i kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyunu tavsiye edemeyeceğim kesim, spesifik olarak izometrik bakış açısıyla oynanan oyunları sevmeyen, RPG oyunlarında mutlaka seçimli diyaloglar olması gerektiğini düşünen veya Cyberpunk atmosferinin hiç onlara açmadığı ve keyif almadığı oyuncu grubu olabilir. Eğer kendinizi bu grubun dışında tutuyorsanız The Ascent güzel zaman geçirebileceğiniz bir oyun olarak deneyimlemenizi bekliyor.